Kemokan'dan herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere VL Mouse'un Beast X modelini anlatacağım. Sizlere daha faydalı olduğunu düşündüğüm için detaylı teknik verilere ve yapısal eksikliklerini görmek istediğimden bu video biraz gecikmiş olabilir. Kusuruma bakmayın. Video başlamadan önce bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Topluluk kısmında bir anketim var. Pulsar X2HS modeli ile Corsair M75 Air modeli. Bu ankette oylama yaparsanız beni memnun edersiniz. Devam edebiliriz. Dilerseniz ilk önce teknik verileriyle başlamak istiyorum. Yine üst seviye mouse'larda görmeye alıştığımız PixArt 3395 sensöre sahip. Bu sensör 26000 dpi, 650 IPS, 50G ivme veriyor. MCU ise Nordic 52840 modeli. Kutu içeriğinden direkt olarak 4000 Hz dongle ile gelen bu mouse sadece 39 gram ağırlığında ve ağırlık dengesi gayet başarılı. Aslında bu mouse'u diğer mouse'lardan ayıran en önemli özellik tasarımında magnezyum kullanılması. Aynı zamanda hafiflik istendiğinden dolayı delikli bir yapıya sahip. Bu tarz delikli yapılar her ne kadar beni kötü yönde etkilemese de birçok kullanıcının aklını karıştırdığını söylemek istiyorum. Tabii ki de buna bir çare var. Hemen şöyle göstereyim. Şöyle içinden çıkan gripleri isterseniz sol ya da sağ tarafında kullanabilirsiniz. Ben ihtiyaç duymadım ama bu da bir çare yöntemi olarak görülebilir. Tutuşundan bahsetmem gerekirse orta eller palm şeklinde, hemen şöyle gösteriyorum. Palm şeklinde tuttum ve hemen gördüğünüz gibi parmaklarım sarktı. Biraz daha küçük el olsanız daha iyi olur. Benim elim 18'e 9 santim. İsterseniz büyük ellerde klav şeklinde tutabilir. Buradaki delikler fingertip kullanmaya elverişli yapmıyor bu mouse'u. Bilginiz olsun. Ebat olarak neredeyse mini mouse'larla aynı diyebiliriz. Siz isterseniz eleshop.com'dan kullandığınız mouse'la karşılaştırmasını yapabilirsiniz. Dilerseniz ilk önce switchlerini bir dinleyelim. Şu an oturma mesafesindeyim. Duymadan çok fazla bir şey anlaşılmadığını bildiğimden dolayı sizlere özetlemek istiyorum. Bu mouse optik omron switchlere sahip, basım olarak sert ve sesli çalıştığını söylemek istiyorum. Hazır switchlerden bahsetmişken klik gecikmelerini de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi birçok üst seviye mouse'lardan çok daha iyi durumda. Gerçekten mükemmel. Biraz da bu mouse'u özel hale getiren 4000 Hz dongle'ından bahsedeyim sizlere. Gördüğünüz gibi ilk önce bizim hemen dikkatimizi çeken taraf ekranlı Gift oynatılması özelliği. İsterseniz burada kendi mouse'unuzun verilerini de görebilirsiniz. Ama birçoğumuz Gift'i tercih edeceğini ben düşünüyorum. Bu yüzden bu Gift'i yüklerken şu an görüyorsunuz. İsterseniz bu siteyi kullanabilirsiniz. Ve aynı zamanda açıklamalar kısmına bunun linkini bırakacağım. Rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir sıkıntı var arkadaşlar. Şu an gördüğünüz video tam tamına 6 saniye ve MP4'ten Gift'e çevirdim. Yüklemek istediğim zaman ise tam tamına 1,5 saatimi aldı. Hala daha bunun hakkında bir güncelleme yok. Bilginiz olsun. Oynatacağınız videoyu doğru bir şekilde seçin ve kısa olmasına dikkat edin. Gelelim eksilerine arkadaşlar. Bence en önemli kısım bu. Birinci eksiğimiz 1600 dpi dışında, yani 400, 600 ya da 800 dpi'da sensörde tutarsızlık meydana geliyor. Kendi deneyimlerimde ise böyle bir fark sezmedim. Tabii şunun altını çizmek istiyorum. Ben profesyonel ya da yüksek seviye FPS oyuncusu değilim. Onlara denetmek gerektiğini ben düşünüyorum. İkinci sorun ise arkadaşlar yapısal sorunlar. Birincisi çok az gördüm. Yani çok az derken sadece 2 kişi de gördüm. Vida yerlerindeki gıcırdamalar. Bunu gerçekten sadece 2 kişi de gördüm. Size denk gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Ama ana temel sorun şu. Hemen gösteriyorum. Sesi duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Eğer havadan oynuyorsanız sürekli bu sesin biraz düşüğünü ya da biraz fazlasını duyabilirsiniz. Bu sizi rahatsız edebilir. Bunun sebebi ise magnezyum yapıda olduğundan dolayı, yani buna herhangi bir çare maalesef yok. Şunu söylemeden geçersem haksızlık yapmış olurum. Bu fiyata bu tarz sorunlar bence gayet normal. Üçüncü sorun ise arkadaşlar 4000 Hz'lik mouse'larda genel sorun olarak gördüğüm pil sorunu. Bu mouse 300 mAh'lık pil ile gelmekte. 4000 Hz'de 4 saat boyunca kullandığınızda, yani bu da yaklaşık olarak 20 saat size kullanım süresi vaat ediyor. Bu süre kimileri için 2 gün,
kimileri için 3 gün. Benim kanaatim ise bir mouse için 2 ya da 3 gün kısa bir süre arkadaşlar. Yani bunu itiraf etmek istiyorum. Büyük ihtimalle siz de aynı kanaattesinizdir. Yani ben bir günde bir ya da 2 günde bir mouse'u şarj edeceksem niye kablosuz bir mouse tercih ettim? Tabi illa da 4000 Hz kullanacaksınız diye bir şart yok. 2000 ve 1000 olarak da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, size detaylı bir video çekeceğimi söylemiştim. Buradan hemen göstereyim. Yazılımlarınızı görebiliyorsunuz. Çince ve İngilizce olarak iki tane dilimiz var. Buralar bildiğiniz gibi DPI ayarı, lot ayarları, sleep setting ayarı, motion science onda, slam click, bu tıkladığım zaman hani gösterdim ya, o hata dediğimiz şeyde yanlış tıklamasın diye ben bunu off yapmıştım ki yanlış tıklama olmadı, ama eğer yanlış tıklama olursa siz bunu on olarak da geçirebilirsiniz. İşte 2000 Hz ve 4000 Hz'de kullanım. 4000 Hz'de neden kullanmadığımı zaten söyledim. Pilini çok uzun süre yiyor. 2000 Hz yeterli benim için. Pil şarj yüzdesi, makrolara atadığınız yer. Buraya geldiğimiz zaman ise arkadaşlar, burası en önemli kısım. Burada dongle'ınızın renklerini ayarladığınız ve efektini ayarladığınız yer. Burasını geçtik. Burası ise en önemli. Main'e geldiğimiz zaman bunların hiçbir tanesini görmüyorsunuz. Dongle'ınızda DPI ve Hertz ayarlarınızı gördüğünüz yer burası. Main'de. En önemli kısım custom yeri. Picture olarak, yani mesela sevdiğiniz karakterler var ve bu sevdiğiniz karakterlerin resimlerini görmek istiyorsunuz. Kaç tane diyelim? İlk önce ben hemen şunu clear frame yapayım. Pardon. Şöyle sildim. Bir dakika. Subframe diyeyim. Okey, tamam. Şimdi gördüğünüz gibi bakın, burada bir tane boşluk var. Picture dedim. Aç dedim. Bir tane karakterimi sallıyorum, koydum. Bir tane daha eklemek istiyorsunuz, doğru mu? Şöyle bir dakika. Add new frame. Bakın ikinci resim ekledim. Üçüncü, dördüncü, beşinci. Bakın 5 tane resim ekledim. Bir tane daha sizin için ekliyorum. Aç dedim. İkinci resim de geldi. Şimdi 5 tane karakterimi koydum ben buraya. İşte anime olabilir. Siz artık istediğinizi koruyun. Bu karakterleri buraya işleyeceğim ama bu karakterlerin arasındaki dönüş hızı ne kadar olsun? 5 ms yaparsanız yaklaşık 4,5 saniyede, yani 5 saniyede ortalama olarak iki resim arasında geçiş yapar. Yani buradan buraya 5 saniye, buradan buraya 5 saniyede geçiş yapar arkadaşlar. Siz bunu 2 yaparsanız 2 saniyede bir döner. 1 saniye yaparsanız 1 saniyede bir. 5 saniye yeterli. Yani 5000 ms yaptınız mı 5 saniyede bir resimler arası geçiş yaparsınız. Peki bunu nasıl biz dongle'ımıza aktaracağız? Şu anda dongle'ımda değil. Bakın, upload yapıyorum. Burası değil. Uploading all frame. Yani bütün 5 tanesini upload et dediğim zaman bakın bastım. Yavaş yavaş upload edecek. 5000 ms'de olduğu için uzun sürecek. Ben hemen bir kaydı durdurayım. Sonrasında size göstereceğim nasıl bir şey olduğunu. Evet arkadaşlar, şu an yan tarafta size gösteriyorum. Gördüğünüz gibi 5 frame yapmıştık ve 5 saniye ayarlamıştık. Kırmızıdan beyaza mouse'dan geçişler 5 saniye. Ondan sonra siyah görüntü geliyor. Niye? 5 tane frame eklemiştik. 3 tanesi simsiyahtı. 3 tane siyah arasında geçişimiz de 15 saniye sürecek. 15 saniye sonra tekrar başa dönüp buradaki gördüğünüz kırmızıya gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Peki Animate nasıl yükleyeceğiz? Herhalde bunu anladınız. Şuradan göstereyim. Export Picture ve Gift Day. Arkadaşınıza gittiniz. Senin Animate çok güzel gözüküyor. Bana atsana kanka dedi. Hemen atayım kanka dedi. Picture'a bastığınız zaman içindeki olan export ediyor. Yani içindeki olan resimleri veya da GIF'i dışarı doğru aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir güzelliği de var. Yani başkasında gördüğünüz bir şeyi alabilirsiniz. Animate nasıl geliyoruz? Yine burasını custom yapıp Animate'e tıkladık. Bakın benim burada bir Animate'im var. Şöyle boyutunu da size göstereyim. Bakın 2 MB. Şimdi göstereceğim. Aç dedim. Kaç frame'den oluşuyormuş benim şeyim? Siz söyleyin. Buradaki frame sayısı, yani şöyle göstereyim bakın. Gördünüz mü? 50 frame'den oluşuyormuş ve her frame arasındaki geçiş nasıl olsun? Tabii ki de 100 yapıyoruz burayı. 100 yaptığımız zaman böyle daha bir akıcı oluyor ve yüklemesi biraz daha hızlı oluyor ve bu arada 93'e düşmüş. Peki bundan sonra ne yapıyoruz? Uploading all frame yaptığımız an, evet, geçmiş olsun. 1,5 saatimiz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bundan sonra 1,5 saat beklememiz gerekiyor. Zaten gördüğünüz gibi sıfırdan da ayrılmıyor. Mouse'umuz tam bu arada çalışmıyor. Bilginiz olsun, ben şu an başka bir mouse'la uğraşıyorum. Bekleyeceğiz. Artık ne zaman çıkar? Buranın bir sıkıntısı böyle arkadaşlar. Evet, yazılım kısmında sizlere söz verdiğim gibi detaylı bir şekilde anlattım. Sonuç olarak arkadaşlar şunu net olarak söyleyebilirim ki üst seviye mouse'lar göz önüne alındığında VL Mouse BeastX modeli kesinlikle
fiyat performans ürünü olduğunu gururla söylemek istiyorum. Bu tarz magnezyum yapıda gift modelli dongle olan 4000 Hz destekleyen ve bu kadar teknik verisi eşsiz olan başka bir mouse şu an bulma ihtimaliniz yok. Aynı zamanda kutusu dolu olan, bakın Lamzo'ya biz artık dolu diyorduk. BeastX daha fazla dolu. Cam skates, normal skates, bir de grip tape. Daha ne olsun arkadaşlar? Daha ne isteyebiliriz? Yorumlarda bazı kimseler muhatap bulamadığından bahsetmiş. Ben buna katılmıyorum. Bana göre Write yeterli muhatap sayılacak seviyede. Yorumlar kısmında açım, tartışabiliriz. Evet arkadaşlar, bu mouse hakkında benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin de sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilir. Gelecek videolardan haberdar olmak isteyenler abone olabilir. Videoyu faydalı bulanlar da beğenebilir. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.